Yaklaşık 2500 yıl önce. Bu sessiz çöl, tarihin en sıra dışı savaşlarından birine tanıklık edecekti. Firavunların ülkesi, binlerce yıllık uygarlığın kalbi, Antik Mısır. Zenginliğiyle, ordusuyla ve kutsal inançlarıyla dünyanın en güçlü krallıklarından biri. Fakat doğudan yükselen yeni bir güç vardı. Pers İmparatorluğu ve hedefleri yalnızca bir şehri değil, tüm Mısır'ı ele geçirmekti. Fakat bu savaş ne kılıçlarla ne de oklarla tarihe geçti. Savaşın kaderini belirleyen şey kutsal kedilerdi. Evet, yanlış duymadınız, sadece birkaç yüz kedi. Hazırsanız başlayalım. Sizce bir orduyu ne durdurur? Demir kalkanlar mı? Binlerce ok mu? Yoksa bir kedi mi? Milattan önce 525 yılında Mısır'ın kaderi sadece savaş meydanında değil, tüylü, dört ayaklı, küçük kedilerin pençesinde belirlendi. Her şey basit bir evlilik teklifiyle başladı. Ama bu teklif reddedilince işler hiç beklendiği gibi gitmedi. Pers kralı Kambiyases, Mısır firavunu Amasis'in kızıyla evlenmek istiyordu. Ama Amasis, kendi kızını göndermek yerine eski bir firavunun kızını Kambiyases'e yolladı. Bunun üzerine Kambiyases, dini bir inanışı kullanarak tarihin ilk psikolojik savaşını gerçekleştirdi. Kambiyases, düşmanın zayıf noktasını çok iyi biliyordu. Mısırlılar için kediler kutsaldı. Tanrıça Bastet'in yeryüzündeki temsilcisi olarak görülüyordu. Bastet, Antik Mısır'ın en sevilen tanrıçalarından biriydi. Mısır'da bir kediyi öldürmenin cezası ölümdü. Aileler, kedileri için yas tutar, onları mumyalar ve kutsal nekropollere gömerdi. Bu inancın farkında olan Kambiyases, ordusunun önlerine yerleştirdiği onlarca kedi ve Mısır halkı için kutsal olan ne kadar hayvan varsa önüne katıp Mısır'a sefere çıktı. Kambiyases, Mısır'a girdiğinde herkes onun delirdiğini düşündü. Çünkü yanında taşıdığı şey ne kılıçtı ne de mancınık. Yanında Mısırlıların kutsal saydığı hayvanlar vardı. Kalkanlarına Mısır'ın kedi tanrıçası Bastet'in resmini çizdirdi. Peki neden mi? Çünkü Kambiyases, Mısırlıların en büyük zayıf noktasını keşfetmişti: dinleri. Savaşın sonunda 50.000 Mısır askeri yerde yatıyordu. Memfis düştü, Mısır artık Pers toprağıydı. Kambiyases, Mısır'ın yeni firavunu ilan edildi. Tarihin en büyük imparatorluklarından biri, sırf kedi sevgisi yüzünden teslim olmuştu. Peki bu gerçekten yaşandı mı? Yoksa tarihin unuttuğu bir efsane mi? Bu hikayeyi ilk kez Polyaenus adında Yunanlı bir tarihçi yazdı. Ama olaydan 700 yıl sonra. Oysa daha sağlam bir kaynak olan Herodotos, savaştan bahseder ama kedilerden tek kelimeyle bahsetmez. Peki bu ne demek? Ya tarihin en büyük psikolojik savaş taktiği gerçekten yaşandı? Ya da insanlar o kadar çok kediyi seviyor ki, tarih bile bu efsaneyi yazmış. Pelusium Savaşı, bize savaşın her zaman kılıçla kazanılmadığını öğretti. Bazen zafer, düşmanın neye saygı duyduğunu bilmekten geçer. Bir dahaki sefere bir kedi gördüğünüzde, onun aslında bir imparatorluğun kaderini değiştirebileceğini hatırlayın. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın.